Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an Tiran'dayım. Az önce havalimanından gelen şu otobüslerle Tiran merkeze geldim. Otobüste gelirken 3 Türk arkadaşla karşılaştım. Onlarla biraz sohbet ettim. Onlar buradan doğrudan Kotor'a geçtiler. Ben de şu an Tiran'dayım ama ne yapacağım hiç bilmiyorum. Saat 11'de hostelimin girişi. O yüzden saat 11 olana kadar biraz gezinmem gerekiyor şehirde. Şu otobüsler havalimanından doğrudan şehir merkezine geliyor. Şehir merkezinden bunlara binerek havalimanına gidebilirsiniz. 4 euro. Şu an İskenderbey Meydanı'ndayım. Otobüs durağına 2 dakika uzaklıkta. Saat sabah 7 olmasına rağmen şehir bayağı canlı gözüküyor. İnsanlar erken uyanıyor. Genel olarak Balkan ülkelerinde hep çok erken saatlerde uyanıyorlar zaten. Diğer gezdiğim yerlerde de böyleydi hep. Tiran'da ilk fark ettiğim şeylerden biri çok fazla bisiklet kullanan var. Bisiklet ve scooter özellikle çok fazla kullanılıyor. Şöyle göstereyim. Diğer Balkan ülkelerinde de çok fazla kullanılıyordu ama şu an Tiran'a geldiğimde gözüme çok fazla bisiklet ve scooter kullanan insan çarptı. Düz bir şehir zaten. O yüzden çok güzel yani. Şimdi internetten birkaç yer baktım. Bir şeyler atıştırmak için. Börekçiler Sokağı varmış burada sanırım İskenderbey Meydanı'na yakın. Haritalardan bakıp oraya gidip bir şeyler atıştıracağım. Tiran'da euro kullanılmıyor. Kendilerine ait para birimleri var, Arnavutluk leki. O yüzden şimdi bir dövizci bulmam gerekiyor. Paramı yerel para birimine çevirmem gerekiyor bir şeyler atıştırabilmek için. İskenderbey Meydanı'nın çevresinde çok fazla dövizci var. Onlardan birine yürüyorum. Umarım açıktır. İskenderbey Meydanı'nın aşağısındaki caddede bir dövizci buldum. Fakat kapalıydı. Sonra yaşlı bir amca geldi. İstersen euroyu bozabilirim dedi. Ben de nedense bir an amcaya güvenmem gerektiğini düşündüm. Daha sonra bana 2500 lek bir de biraz bozukluk verdi. 30 euro verdim adama. Yani paralar sahte de olabilir. Hiç bilmiyorum. Niye böyle bir şey yaptım. Ama iyi birine benziyordu yani. Beni dolandırmamıştır umarım. Birazdan börekçiye gideceğim. O zaman anlarız. Yolda geçerken şimdi böyle bir pastane gördüm. Şunlardan görmüştüm daha önce gelmeden. Bunlardan birini denemek istiyorum. İçeri girip şimdi alacağım. Evet arkadaşlar. Az önce yolda geçerken bir pastane buldum. Ve içeri girip direkt bu paralar sahte mi dedim ve kız gülerek paraları kontrol etti. Sonra şey diyor, sahte değil bunlar, sorun yok falan yaptı böyle. Denemek istediğim şöyle bir börek vardı, bu üçgen böreklerden. Onlardan aldım 2 tane. Şehrin ortasında bulunan bir parka geldim ve piknik yapıyorum şu an. Tadım yapacağım şimdi. Bir de şöyle bir elma suyu aldım. Onu kamera arkası olarak kullanıyorum. Şimdi tadım zamanı. Evet arkadaşlar. Ürünümüz bu. Bu peynirli olan. Biraz kuru. Zor yutuyorum. Bu da domatesli olan.
Bunu bayağı övmüşlerdi. O yüzden denemek istedim özellikle. Güzel. Beğendim ben de. Bakayım ne kadar tutmuş. Böyle bir fiş verdi bana. 2 börek toplam 100 lek. Yani bir börek 50 lek. Meyve suyu da, elma suyu da 120 lekmiş. Yani toplam 220 lek tuttu burası. Şimdi de elma suyunu deneyeceğim. Çok iyi. Bayağı elma varmış gibi şu an ağzımda. Çok beğendim. Parkta otururken 2 tane tatlı abla geldi. Yere dökülen yaprakları süpürüyorlarmış. Şehrin ortasından bir nehir akıyor. Ama öyle pek büyük ve canlı bir nehir değil. Şöyle göstereyim size de. Yani Saraybosna'daki ya da Makedonya'daki gibi çok canlı bir nehir değil. Tiran'da bu arada diğer Balkan ülkelerine oranla dışarıda çok daha fazla köpek var. Böyle şehir içi geziniyorlar ama çok ürkek köpekler. Bizdeki gibi saldırgan değiller pek. Şu an nehrin diğer tarafındayım. Tiran piramidinin olduğu bölgede. Bu tarafta da birkaç gezilecek yer var. Oraları gezeceğim şimdi. Şehirdeki yapılaşmayı ben genel olarak beğendim. Yani evet, çok yüksek katlı binalar da var. Ama genel olarak şehirdeki yapılaşma güzel. Arkadan güneş vuruyor ve hiçbir şey görünmüyordur muhtemelen. Yapıların arka tarafına doğru gittikçe beyaz bir yapı gördüm şimdi. Muhtemelen oradan çıkılıyor. Şöyle göstereyim. O renkli yapıların hemen arkasında beyaz bir yapı var. Yanında da şöyle yeşil bir yapı yine. Muhtemelen bu beyazı tırmanarak en yükseğe çıkılıyor. Ben de şimdi onu tırmanacağım. Tiran Piramidi 1988 tarihinde Enver Hoca Müzesi olarak açılıyor. Komünist rejim etkisini yitirdikten sonra bu yapı gece kulübü, radyo istasyonu, hatta Kosova Savaşı döneminde NATO üssü olarak bile kullanılmıştır. Yakın zamanda halk yapının yıkılmasını istemediği için hükümet tarafından bir kültür merkezi haline getirilmiş, etrafında ise renkli yapılar ve kafeler var. Zirveye çıkacağım diye aşırı yoruldum. Ama değdi. Yani şu an size manzarayı göstereceğim. Şöyle şu dağ manzarası ve şehir manzarası. Sanırım en güzel buradan gözüküyor. Tiran'ın da dört bir tarafı dağlarla çevriliymiş. Zirvede şöyle üstü camla kaplı bir yuvarlak var. Ondan şöyle aşağı baktığınızda en alta kadar bütün yapıların içi gözüküyor. Biraz korkutucu. Şöyle zirve yuvarlak bir biçimde. Buraya her taraftan gelebiliyorsunuz. Yüksekliği anlayabilmeniz için aşağıyı gösteriyorum. Gördüğünüz gibi insanlar küçücük duruyor. Şuraya aşağıya da güzel tatlış ayıcık ve goril heykeli yapmışlar. Çok tatlı duruyor. Nehir de hemen şurada bir yerde. Burası İskender Bey Meydanı'nın karşı tarafı. İskender Bey Meydanı falan da karşı tarafta kalıyor. Şimdi çıktığım zirveden kendi ayaklarımla iniyorum. Piramidin etrafında çok fazla kafe var.
Hani gelip bir yerlerde oturmak istiyorsanız, bir kahve içmek istiyorsanız buralara gelebilirsiniz. Şöyle aşağıda da var, yukarıda da var. Her yerde kafe. Şurada binayı ters çevirmişler. Adam üstünde duruyor. Neyse. Merdivenlere inmek çıkmaktan daha az yorucu, o yüzden mızmızlanmıyorum. Şehirde çok fazla gökdelen var. Şöyle buraları da göstereyim. Ama ona rağmen bayağı yeşilini koruyan bir şehir. Tamamen kentleşmemiş, betonarme bir şehir değil. Caddeleri çok güzel ama beğendim. Yeşil yeşil, geniş. Bisiklet yolu var zaten, yaya yolu var. O yüzden caddeleri 10 üzerinden 8,5 verdim. Şimdi çeşitli anıtların olduğu bir parka geldim. Onları çekeceğim. Görmüş olduğunuz bu yapı komünist dönemden kalma bir sığınak. Olası bir düşman saldırısına karşı ülkenin birçok noktasına bu tarz sığınaklar yapılmış. 170 bin üzerinde olduğu söylenmekte. Tam ben parkta bu anıtları videoya alırken birkaç yaşlı teyze, amca falan geldi. Onlar da şu an anıtı videoya çekiyorlar. Şu an bana gülümsüyorlar. Onları videoya çektiğimi sandılar. Gerçi videoya çekiyordum onları da, yani anıtı çekiyor gibiydim. Şu an biraz utandım. Az önce videoya çektiğim amcaların turu bayağı kalabalıklaştı. Hep birlikte toplanıp buraya gelmişler. Burası bayağı önemli bir nokta o zaman. Şimdi bir kafede bir şeyler içmeye geldim. Fiyatlar bayağı uygun, yani kahve fiyatları falan çok ucuz. Sudan ucuz diyeceğim. Gerçekten neredeyse sudan ucuz. Çünkü su 80 leke. Kahveler de 120-150 leke falan yani. Menüde bitter diye bir şey vardı. Ben de meyve suyuna benziyor diye onu söyledim. Şöyle bir şey geldi. Galiba bira. Yani bir alkol çeşidi. Şöyle küçük bir şişede geldi ve çok acı. Ne olduğunu ama bilmiyorum. Yani bilen varsa yazarsa sevinirim. Bir bira çeşidi herhalde. Burada kahve aşırı ucuz. Espressolar 80 lek, yani 20 Türk lirası ediyor. O yüzden çok fazla kafe var ve yaşlılar da geliyor kafede oturuyorlar. Az önceki içeceği beğenmedim diye şimdi kendime bir latte söyledim. İki pipet de getirmişler. Onu niye ne yapmışlar hiç bilgim yok. Bu şekilde daha mı rahat içiliyor diye. Aynen. Pipet de daha güzel oluyormuş. Sonunda check-in saatim geldi. Artık hostele girebilirim. Öncesinde kahve falan içtim. Şimdi hostele girip biraz dinleneceğim. Öğleden sonra tekrar gezmeye çıkarım. Şöyle her yere bayrak asmışlar. Bizim bayrağımız da var burada. Böyle her yer. Böyle tatlı bir yer. I don't know how or why it happens like this, but it happens. It's bizarre, bizarre. I don't know in English. It's bizarre. We bizarre, use. strange. Yeah, strange. They emigrate. Yeah, and they. Az önce uykudan uyandım ve dışarıda iki kişi İngilizce konuşuyordu. Onların yanına oturdum. O sırada benim İngilizcenin mahcubiyet böyle ya. Konuştuklarını az çok anlıyorum ama böyle tam da anlamıyorum. Oturdum böyle, bacaklarımı büktüm ve onları dinliyorum. İşte konuşan abla sanırım o da burada görevliymiş. Gelen kişi de Yeni Zelanda'dan gelmiş. İşte plan üzerine konuşuyorlar.
Bir yerden sonra konu artık komünizme falan geldi. Orada koptum ben zaten. Çünkü komplike kelimeler falan geçiyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Sadece başsağlığım. Şimdi oturuyorum hostelde. Biraz daha dinlenip şehri gezmeye çıkacağım. Şimdi hostelden çıktım. Saat 6. Aslında çok daha erken çıkacaktım da hostelde bayağı bir oyalandım. Çünkü hosteldeki insanlarla sohbet çok sardı. Yeni Zelandalı biriyle tanıştım. Ona 2 saate yakın sohbet ettik. Benim İngilizce seviyem o kadar iyi değil bu arada, yani 2 saat ne konuştuk yani çok bir fikrim yok ama idare edermiş demek ki İngilizcem yani. Türkiye hakkında konuştuk. Yeni Zelanda hakkında konuştuk. Bayağı güzel bir sohbet oldu. Yani ben bu gidişle hostelde insanlarla sohbet etmekten zaten şehirleri gezemeyeceğim muhtemelen. Çünkü hostel kültürünü çok beğendim. Orada bir anda İngilizce pratik yapma şansı buluyorsun. Yeni insanlarla tanışıyorsun. O yüzden çok güzel yani. Bundan sonra kesinlikle sadece hostellerde konaklayacağım bu yüzden. Şimdi şehir merkezine doğru yürüyorum. Nehrin öbür tarafını gezmiştim. Şimdi de bu İskenderbey Meydanı tarafındaki gezilecek yerleri gezeceğim. Şimdi İsa'nın Diriliş Kilisesi'nin önündeyim. Şöyle bir yapı. Balkanlardaki çoğu cadde ismi, meydan ismi, kilise ismi falan hep çok benzer. Ya İsa'nın Dirilişi işte kilisesi, ya Rahibe Teresa Meydanı, Rahibe Teresa Bulvarı falan. İskenderbey Meydanı, İskenderbey heykeli. Hep benzer isimler. Ortak coğrafya, ortak kültür zaten. Burası bir Ortodoks kilisesi. Şimdi içeri doğru gideceğim. İnternette 9.30'a kadar açık olduğu yazıyordu. Açık içerisi. İçeriden de görüntü alabilirsem güzel olur. Şöyle kapı desenleri çok hoş duruyor. Pusula galiba. Şöyle şekiller var. İnsanlar içeride ibadet ettiği için ses konuşuyor. Kilise aynı zamanda ibadete açık olduğu için şu an içeride ibadet ediyorlar. O yüzden içeride konuşamadım. Fakat güzel bir içerisi. Birkaç görüntü çektim. Çok fazla turist var şu an. Özellikle ibadet saati olduğu için biraz rahatsız edici aslında ama yani kiliselere girilebiliyor. Kilisenin hemen az ilerisinde İskenderbey Meydanı bulunuyor. Şu an oraya doğru yürüyorum. Çok tatlı bir çov. Hey. Sevsem mi bilemedim ki. Belki şey yapardım. Sevemedim köpeği, sahibi falan laf eder belki diye. Şöyle İskenderbey Meydanı'nın hemen sağ tarafında oyun alanları var işte. Luna Park kurmuşlar. Şöyle zıp zıpla, ne bunun adı artık bilmiyorum. Şu an İskenderbey Meydanı'ndayım. Bu meydan çok güzel ya. Çok geniş çünkü. Çok ferah. Güzel hissettiriyor. Etrafına baktığında da dağ manzarası var her yerde.
Çok güzel. Hemen şurada bir anıt var. Arka kamerayı çevireyim. Hemen az ileride İskender Bey Meydanı, Saat Kulesi falan var. Şu yanında Luna Park. Burada da atlı karıncalar falan var. Sabaha göre çok daha canlı ve kalabalık şu an meydan. Aslında çok çok daha kalabalık da çok geniş bir meydan olduğu için yine seyrek duruyor. Heykele doğru gidiyorum. Balkanların olmazsa olmazı İskender Bey heykeli. Hemen şuradaki de opera binası. We have a very small population here. Let me tell you guys that we have about 6 million Albanians that live outside. Şu an arkamdaki gibi turist turlarının yanına gidip onlar bir şeyler anlatırken gösterdikleri şeyin fotoğrafını falan çekmek çok hoşuma gidiyor. Bir anda böyle garip bakışmalar oluyor. Anksiyetemi yenmeye çalışıyor. Meydandan tam çıkarken sol tarafta şehrin Saat Kulesi. Yani bu büyük binalar arasında biraz sönük kalmış ama. Arnavutluk'ta kilise olduğu kadar cami de var. İslamiyet'in, Osmanlı'nın izlerini görmek mümkün. Arkamda görmüş olduğunuz cami de Osmanlı'dan kalma Etembaşı Camisi. Arnavutluk'ta Enver Hoca'nın başlattığı komünist uygulama sonucu cami zamanında ibadete kapatılıyor. Cami 1990'larda Arnavutluk'taki komünist rejim etkisini yitirdikten sonra ve demokrasiye geçildikten sonra tekrar ibadete açılıyor. İskender Bey Meydanı'nı arkamda bıraktım şimdi. Onun tam karşısındaki bulvardan yürüyorum. Pazari bölgesine doğru yürüyorum. İşte orada küçük bir çarşı varmış. Oralara bir bakacağım. Sonra nehir kenarına inerim Tabaklar Köprüsü'ne. Akşam bu arada dönme dolabın ışıkları falan da yanıyormuş. Daha güzel oluyordur meydan muhtemelen. Şu an dediğim bulvardan Pazari bölgesine yürüyorum. Evet, tatlı küçük bir arayol burası. Ülkede araç kullanımı çok fazla ve bazı saatlerde özellikle İstanbul trafiğini aratmayacak şekilde trafik olduğunu duydum. Gördüm de yani. Bayağı araç var ve trafik oluşuyor ara ara. Bu arada bugün sadece sabahki börekleri yedim. Onun dışında hiçbir şey yemedim. O yüzden çok açım. Yiyecek bir şeyler bulmam lazım da ne yiyebilirim onu düşünüyorum şu an. İnternet bulursam bir yerden bakacağım çevreye. Pazarlı bölgesinde belki bir şey yerim. Daha böyle eski pazar tarzı bir yerse orada bir şeyler yesem güzel olur aslında. Gidince göreceğim. Bu arada Arnavutluk'ta sigara kullanımı diğer Balkan ülkelerine göre gözle görülür şekilde çok daha fazla. Kafelerde, sokakta falan çok fazla sigara içen insan var. Diğer Balkan ülkelerinde çok daha azdı yani gördüğüm. Gezilecek bir yer açısından bakacak olursak Arnavutluk'un en büyük eksikliği sanırım şöyle köklü bir tarihi yok gibi. Çünkü hiçbir yerde ne eski bir bina var, ne eski bir yapı var. Yani çok yeni bir şehir. Aslında modern, hani yaşanılabilir bir şehir gibi duruyor. Ama gezmeye geldiyseniz çok büyük bir şey vaat etmiyor. Çünkü öyle gezilecek pek fazla bir şey yok. O yüzden gelen gezginler çok fazla beğenmiyor burayı. Bir tık da kaotik bir şehir olmaya başladı ya. Ben de yani başta çok sıcak yaklaşmıştım. Sabah saatleri çok sakin diye muhtemelen. Ama şu an akşam yoğunluğuyla falan biraz kaotik bir şehir olmaya başladı. Tiran ve Priştine muhtemelen gezginler tarafından en
sevilmeyen yer olabilir. İkisi de çünkü gezilecek çok bir şey vaat etmiyor. Çok öyle köklü bir tarihleri yok. Ve şehre genel olarak baktığında böyle Amerikan etkisiyle kurulmuş şehirler olduğu böyle çok bariz yani. Çünkü genel hayat, şehir, yapılaşma yani böyle çok böyle bir kültür yok gibi. Bilmiyorum, bana öyle geldi yani. Yanlış mı düşünüyorum? Hariri bölgesi öyle eski bir pazar bölgesi değilmiş Üsküp'teki, Bosna'daki gibi. Daha çok işte yeme içme yerlerinin olduğu, mekanların olduğu yeni bir bölge. O yüzden biraz hayal kırıklığına uğradım. Şimdi şöyle bir mekan gördüm şimdi Yeni Çarşı'da. Buraya kadar gelmişken bari bir şeyler yiyeyim dedim. Şöyle köfteler falan var. Fiyatları da fena durmuyor. Pazar bölgesinde şimdi bir mekana oturdum. Şiş kebap söyledim. Pork falan dedi. Muhtemelen yine yanlışlıkla domuz söyledim. Ama chicken dedi yani. Pork ne alaka anlamadım. Umarım domuz değildir. Ne kadardı fiyatı? Fiyatları göstereyim istersen. Fiyatları şu şekilde. Yani içeriklerine bakarsınız. Thank you. Burada genelde daha basic şeyler var. Köfte, şiş kebap falan. Burada birazcık daha pahalı. İçecekler falan da şu fiyat. Sipariş ettiğim şey böyle bir şeymiş. Yani daha büyük bir şey bekliyordum ben. Fiyatına göre gerçi ne bekliyorsam yani 280 lek. Neyse şimdilik açlığımı yatıştıracak en azından. Dört tavuk parçacık geldi. Şöyle şu büyüklükte. Bu beni asla doyurmaz, o yüzden farklı bir şey daha söylemem gerekiyor. Yanında ekmek de vermediler. Bu söylediğim şiş kebap bana yetmeyeceği için şimdi yanına bir köfte söyledim. Bir de ekmek istedim. Ekmek de paraylaymış. 1 TL bile değil yani ekmek. O yüzden ucuz yani. Şu yediğim de 200 lek. 30 leke ekmek istedim. Şöyle bir ekmek geldi. Güzel duruyor. Sıcakta. Tavuk şişle doymayınca bir de şöyle bir köfte söyledim. O da 280 leke. Yanına da şöyle bir rakı söyledim. Sordum bizim rakıya benziyor mu diye. Yok dedi. Ama aynısı herhalde. O beyaz görünce muhtemelen farklı bir şey sandı yani. Su katıldığını bilmiyor muhtemelen. Şu an sek rakı getirdi bana bu kadar. Bu da 100 leke. Tadına bakacağım birazdan ama çok ağır olacak gibi. Söylediğim rakı bu bardakta geldi. Aslında daha az miktardı. Su karıştırdım belki bizimki gibi beyazlar diye. Beyazlamadı ama çok acı. İçemiyorum şu an. Az önce yediğim şeylerin toplamı 800 küsür lek tuttu. Yani hem köfte yedim hem şiş kebap, işte şiş tavuk yedim. Şiş tavuk ne ya? İyice Türkçem bozuldu. Tavuk şiş yedim. Rakı söyledim bir kadeh. Ice söyledim, su söyledim, ekmek söyledim. Şimdi bir şeyler atıştırdım, karnımı doyurdum. Hava karardı artık. Kaleye doğru gideceğim. İnternette yazana göre kale 9.30'da kapanıyormuş. Umarım öyledir. Az önce kendimi çekiyordum. Yine bir şeyler anlatıyordum. Bir tane kadın bir anda şey oldu. Böyle beni mi çekiyorsun falan oldu. Yani kadın önümden yürüyor bir de. Senin neyini çekeceğim böyle. Kendime tutmuşum. Kendime bakıyorum. Bir şeyler anlatıyorum orada. Bir anda geriyorsun ortamı. Burası da arkadaşlık anıtıymış.
Şu an karanlıkta çok iyi gözüküyor mu bilmiyorum ama yağmur bastırmaya başladı. O yüzden hızlıca gitmem lazım. Yağmur şu an dindi. O yüzden kaleye doğru yürümeye devam ediyorum. Işık çok kötü ya. Kaleye doğru giderken şöyle bir türbe gördüm. Burası Kaplanpaşa Türbesi'ymiş. Yağmur konuşamıyorum. Şimdi Tiran Kalesi'nin önüne geldim. Arkamda da Toptani diye bir AVM var. Bu cadde de güzelmiş. Sokak müzisyenleri falan var. Tiran Kalesi'nin girişi. Yağmurlu hava ve karanlıkta çok etkileyici gözüküyor. Kaleden içeri giriyorum. Şimdi girişinde hemen şöyle şeyler yazıyor. Kurşun adam koymuşlar buraya. Şu an kale yazıyordu, girdim bir yerden içeri ama çok fazla mekan var. Yani bunlar kalenin çevresindeki mekanlar mı anlayamadım. İlerliyorum şu an. Şöyle çok fazla mekan var, içerisi çok canlı. İlerliyorum ama nereye çıkacağıma dair hiçbir fikrim yok. Bayağı güzel bir ortam ama. Yani buraya bir şeyler içmeye geliyor insanlar genelde. Çok fazla alkol mekanı var. Burası Barlar Sokağı gibi bir şey muhtemelen. Kaleye gireceğim diye yanlışlıkla Barlar Sokağı'na geldim galiba. Ama bu yolun sonu sanırım kaleye bağlanıyor. Şimdi bir kapıdan daha çıktım. Bir kapıdan girdim, diğer kapıdan başka bir caddeye çıktım. Anlamadım yani ne olduğunu. Sadece barlar vardı içeride. Kaleyi göremedim. Yanlış mı girdim? Ama dümdüz yürüdüm yani. Ortada kale falan yoktu. O yüzden çok da şansımı zorlamayacağım. Yağmur daha da bastırmadan hostele dönmem gerekiyor. Şu an İskender Bey Meydanı'ndayım. Tiran vlogumu burada sonlandırayım dedim. Yeri gelmişken videoyu buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Diğer videolarda bunu hiç belirtmemiştim. Bunu da belirteyim dedim. İşkodro'da görüşmek üzere.